Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapımı fazla zaman almayan harika bir kek tarifi ile geldim. Genişçe bir kasenin içerisine önce 200 gram şeker, sonra da 200 mililitre süt ilave ettim. Yaklaşık bir su bardağı. Üzerine de kakao ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kullandım ben, yeterli oldu. Bir el çırpıcısı yardımıyla önce çırpıyorum. Şekeri eritmeye çalışıyorum bu sayede. 2 adet de yumurta kullanacağım. Onu da karışımın içerisine ilave ediyorum. İsterseniz 5 çay ile birlikte ya da akşam yemeğinden sonra böyle hafif bir tatlı isterseniz hemen çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. 75 mililitrede sıvı yağ kullandım. İsterseniz zeytinyağı ya da ayçiçek yağı tercih edebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ama ben normal ayçiçek yağı tercih ettim. 200 gram kadar da un. Ben unu elekten geçirmeyi seviyorum çünkü daha fazla kabarmasını sağlıyor bence keklerin bu sayede. Üzerine 10 gram kadar vanilya, bir paket kullanabilirsiniz. Yine bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Sonrasında da sadece yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Kekimizin malzemeleri gördüğünüz gibi oldukça kolay. Herkesin evinde sürekli bulunan malzemelerden. Bizim yapmamız gereken tek şey bu aşamadan sonra iyicene karıştırmak. Ne kadar fazla karışırsa o kadar güzel kabaracaktır ve kıvam alacaktır kekimiz. Herkesin yapabileceği çok kolaylıkla, özellikle çalışan arkadaşlarım için eve geldiğinde hemen pratik hazırlayabilecekleri bir kek tarifi. Çocuklarınız da emin olun bayıla bayıla yiyecekler. Hem o kek kokusunun verdiği huzuru hepimiz biliriz evimizde. Bu nedenle ben sıklıkla yapmaya çalışıyorum. Kalıbımın içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim. Üzerine kek harcımın hepsini boşaltıyorum. 180 derecede 40 dakika pişirdim. İşte gördüğünüz harika bir kek ortaya çıktı. Hem soğumaya hem de biraz dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi ise üzerine lezzetli bir sos hazırlamaya başladım. Sos içinse hemen 3 yemek kaşığı kakao kullandım. 3 yemek kaşığı da pudra şekeri, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve 200 mililitre yaklaşık 1 su bardağı da süt kullandım. Sütümü azar azar ilave ediyorum. Önce bir miktar karıştırıyorum. Sonrasında ise bardağın tamamını boşaltıyorum. İyicene karıştırıyorum. Elekten de geçirdim. Daha güzel bir kıvamı olsun diye. Az önce soğumaya bıraktığım kekim bütün evi kokusuyla etkisi altına almayı başardı. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Çünkü çok lezzetli hem de çok pratik bir kek. Benim klasik keklerimden bir tanesi olmaya aday. Sizlerin de olabilir. Ama sizin de sürekli yaptığınız farklı tarifler varsa lütfen bana yorumlar kısmından iletin. Onu da uygulamak, diğer arkadaşlarıma da tarifini hazırlayıp sunmak isterim. Sosum gördüğünüz gibi hazır. Sonrasında onu kekimin üzerine bir kepçe yardımıyla döküyorum. Her yerine eşit miktarda gelecek şekilde. Enfes görünüyor bence. Kesip içerisini de görmenizi istiyorum. Geniş bir servis tabağına aldım. İstediğiniz şekilde serviste yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Daha sağlıklı ve farklı lezzetler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.